Mühendis, ağın ağları çökmüş ve götürülmüştü. Tek bir dalgayla, köpeği de kaybolmuştu. Sadık hayvan, ustasına yardım etmek için gönüllü olarak dışarı atlamıştı. "İleri!" diye bağırdı muhabir. Ve dördü birden, Spilett, Herbert, Pencroft ve N.E.B. yorgunluklarına rağmen aramaya başladılar. Zavallı N.E.B. acı gözyaşları döküyordu. Dünyada sevdiği tek varlığı kaybetme düşüncesiyle umutsuzluğa düşmüştü. Cyrus Harding'in kaybolmasından bu yana sadece 2 dakika geçmişti. Yoldaşlarının karaya ayak bastığı ana kadar. Hala umutları vardı. Onu kurtarmak için zamanları olabilirdi. "Onu aramaya hadi onu arayalım," diye bağırdı N.E.B. "Evet, N.E.B. diye yanıtladı Gideon Spilett sakin bir sesle. "Ve onu bulacağız." Denizci, kıyıdaki yoğun dalgalara bakarak başını salladı. Sessizce. Mühendis, kıyının kuzeyinde kaybolmuştu. Kazada kalanların indiği yerden neredeyse yarım mil uzakta. Ulaşabilecekleri en yakın plaj, bu mesafeden tamamen uzak bir noktadaydı. O sırada saat neredeyse 6'ydı. Kalın bir sis geceyi zifiri karanlığa büründürmüştü. Görevliler, onları atan şansın bıraktığı toprakların kuzeyine doğru ilerliyorlardı. Bilinmeyen bir bölgeye, coğrafi konumunu tahmin etmenin bile mümkün olmadığı bir yere. Kumlu bir zeminde yürüyorlardı. Taşlarla birbirine karışmış, hiçbir bitki örtüsü barındırmayan bir arazi. Zemin son derece eşitsiz ve sertti. Kimi yerlerde deliklerle dolu olan bu yüzey, yürümeyi dayanılmaz kılıyordu. Bu deliklerden her dakika başı büyük kuşlar fırlıyor, her yöne dağılıyordu. Diğerleri, daha hareketli olanlar, sürüler halinde yükseliyor ve başlarının üzerinde bulutlar gibi geçip gidiyordu. Denizci onları tanır gibi oldu. Martılar ve karabataklar, tiz çığlıkları, denizin uğultusuyla iç içe geçmişti. Zaman zaman duruyorlardı, bağırıyorlar, sonra dinliyorlardı. Okyanustan bir ses gelmesini umuyorlardı. Çünkü mühendis o kıyıya inmişse ve yakınlardaysa, topun havlaması duyulabilirdi. Harding kendisi cevap veremese bile. Ama hiçbir ses yoktu. Dalgaların uğultusundan başka hiçbir şey. Küçük grup yürümeye devam etti. Her boşluğu, her köşeyi tarayarak. 20 dakika sonra, 4 kaçak birden durdu. Ayaklarının hemen önünde köpüren dalgalar belirdi. Sağlam zemin burada bitiyordu. Kendilerini keskin bir burnun ucunda buldular. Denizin şiddetle çarptığı o noktada. "Burası bir burun," dedi denizci. "Adımlarımızı geri almalıyız, sağa tutunarak ilerlemeliyiz. Böylece ana karayı bulabiliriz. Ama o oradaysa," dedi N.E.B. Sesi titrerek, dalgaların arasında karanlıkta kar gibi beyaz parlayan okyanusa işaret etti. "Peki, tekrar arayalım." Ve hepsi seslerini birleştirerek güçlü bir bağırış attılar. Ama cevap gelmedi. Beklediler. Tekrar bağırdılar. Yine sessizlik. Geri döndüler. Burnun karşı tarafında, aynı derecede kumlu ve engebeli bir zemin onları bekliyordu. Ancak Pencroft, denizci gözleriyle fark etti. Kıyı biraz daha düzeliyordu. Zemin yükseliyor, uzun bir eğimle bir tepede son buluyordu. Bu tepenin büyük cephesinde, sisin içinden belirsiz bir şekilde seçilebilen bir şey vardı. Bu kıyı kesiminde kuşlar daha azdı. Deniz de daha sakin, dalgalar daha az şiddetliydi. Burun açıkça yarı dairesel bir körfez oluşturuyordu. Açık denizin kırıcılarından korunaklı bir körfez. Ama bu yönü takip etmek, Harding'in muhtemelen indiği kuzeyden uzaklaşmak demekti. Güneye gitmek demekti. 1,5 mil yürüdüler. Kıyının kuzeye dönmesini sağlayacak bir viraj bulamadılar. Hala güçlerinin son damlasını kullanarak ilerliyorlardı. Her an ani bir dönüşle karşılaşmayı umarak. Her hayal kırıklığına rağmen adım atmaya devam ediyorlardı. Ama sonunda, yaklaşık 2 mil daha yürüdükten sonra, kaygan kayaların oluşturduğu yüksek bir noktada yine denizin kenarında buldular kendilerini. "Bir adacıktayız," dedi Pencroft. Onu bir ucundan öbür ucuna inceledik. Denizci haklıydı. Atılmışlardı. Ne bir kıtaya ne de büyük bir adaya. Uzunluğu 2 milden fazla olmayan, genişliği ise çok daha az olan küçük bir adacığa. Bu ıssız yer, deniz kuşlarının taşlarla dolu sığınağı mıydı? Bitki örtüsüz bu adacık, daha büyük bir takım adaya bağlı mıydı? Bunu söylemek şimdilik imkansızdı. Balondan düşen yolcular, sisin içinden toprağı gördüklerinde yeterince keşfedememiş, nerede olduklarını anlayamamışlardı. Ama Pencroft, denizci gözleriyle batıda neredeyse emin olduğu bir şeyi seçebiliyordu. Karmaşık ve yüksek bir kıyıyı.
Karanlıkta, bunun tek bir adamı yoksa daha büyük bir yer mi olduğunu anlayamazlardı. Oradan da ayrılamazlardı. Çünkü deniz onları her yandan kuşatmıştı. Mühendisi arama çalışmalarını ertesi güne ertelemek zorunda kaldılar. Ne yazık ki, tek bir çığlık bile ulaşmamıştı onlara. Onun hala var olduğuna dair tek bir işaret bile. Arkadaşımızın sessizliği hiçbir şeyi kanıtlamıyor, dedi muhabir. Belki bayıldı ya da yaralandı. Doğrudan cevap veremiyor. Bu yüzden umudumuzu kaybetmeyelim. Muhabir adacıkta bir yerde ateş yakmayı önerdi. Mühendise bir işaret olarak. Ama boşuna aradılar. Ağaç yoktu, kuru çalı yoktu. Sadece kum ve taşlar. Nebin ve arkadaşlarının acısı. Hepsinin, o cesur C.Y. Rus Harding için çektikleri acı, anlatılamayacak kadar derindi. Ona yardım edecek güçleri yoktu. Sadece bekleyeceklerdi. Sabra sarılarak, gün ışığını bekliyorlardı. Uzun ve acı dolu saatler geçti. Soğuk yoğundu. Görevliler acı çekiyordu ama neredeyse fark etmiyorlardı bunu. Dinlenmek aklarının ucundan bile geçmiyordu. Şeflerini düşünüyor, umuyorlar ya da en azından ummak istiyorlardı. Bu steril yerde, yukarı aşağı yürümeye devam ediyorlardı. Her zaman kuzeye dönüyor, felaketin yaşandığı yere en yakın noktaya geliyorlardı. Dinliyorlar, sesleniyorlar, seslerini birleştirerek öncekinden daha güçlü bağırıyorlardı. Rüzgar neredeyse sakinleşmişti. Deniz de yavaşlamaya başlamıştı. Ve Neb'in bağırışlarından biri, bir yankı gibi geri döndü. Herbert bunu fark etti ve Pencroft'un dikkatini çekti. Bu, batıda uzak olmayan bir kıyı olduğunu kanıtlıyor, dedi. Denizci başını salladı. Gözleri onu yanıltamazdı. Belirsiz de olsa, o uzaklıkta bir arazi vardı kesinlikle. Ama adacığın doğusunda ağır bir karanlık çökmüştü. Ve başka hiçbir ses gelmiyordu. Bu arada gökyüzü yavaş yavaş açılıyordu. Gece yarısına doğru yıldızlar parlamaya başladı. Ve eğer mühendis orada arkadaşlarıyla birlikte olsaydı, onlara bu yıldızların kuzey yarımküreye ait olmadığını söylerdi. Kutup yıldızı görünmüyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde alıştıkları takım yıldızlar yoktu. Ama güney haçı, gökyüzünde parlak bir şekilde yanıp sönüyordu. Gece geçti. 25 Mart sabahı saat 5'e doğru gökyüzü aydınlanmaya başladı. Ufuk hala karanlıktı. Ama gün doğarken kalın bir sis denizden yükseldi. Göz, durulan yerden yaklaşık 20 feet ötesine nüfuz edemiyordu. Sonunda sis, yavaş yavaş, büyük ve ağır hareketli dalgalar halinde açılmaya başladı. Ama etraflarında hiçbir şeyi seçememek, acı vericiydi. Muhabir ve Neb'in bakışları okyanusta gezinirken denizci ve Herbert batıdaki kıyıyı hevesle arıyordu. Tek bir toprak parçası bile görünmüyordu. "Boş ver," dedi Pencroft. "Toprağı görmüyorum. Ama hissediyorum. Orada bir yerde. Kesin olarak artık Richmond'da değiliz. Ama sis fazla uzun sürmedi. Güzel bir hava sisiydi sadece. Sıcak güneş kısa sürede adanın yüzeyini ısıtmaya başladı. Saat 6:30 civarı, gün doğumundan yaklaşık 3 çeyrek saat sonra. Sis daha şeffaf hale geldi. Yukarıda hala kalındı ama aşağıda yavaş yavaş çekiliyordu. Ve sonra, ada, sanki bir buluttan doğar gibi belirdi. Çevresindeki deniz görünür oldu. Doğuya doğru sonsuza uzanırken batıda ani ve dik bir kıyıyla sınırlanıyordu. Evet, toprak oradaydı. En azından geçici olarak güvende olacaklardı. Adacık ile kıyı, yaklaşık yarım mil genişliğinde bir kanalla ayrılmıştı. İçinden son derece hızlı bir akıntı geçen bir kanalla. Ama tam o anda, kalbinin dürtüsüyle hareket eden biri hemen suya atladı. Yoldaşlarına tek kelime etmeden, "Neb'di." Karşı kıyıya geçmek, kuzeye tırmanmak istiyordu. Onu durdurmak mümkün değildi. Pencroft boşuna seslendi. Muhabir de peşinden gitmeye hazırlanıyordu. Ama Pencroft onu tuttu. "Kanalı geçmek ister misin?" diye sordu. "Evet," dedi Spilett. "Tamam, ama biraz bekle. Neb efendisine gayet iyi yardım götürebilir. Eğer biz de atılırsak açık denize sürüklenme riskimiz var, akım çok güçlü. Ama gelgit azalıyor gibi görünüyor. Sabırlı olalım ve alçak suda geçilebilecek bir yer bulalım." "Haklısın," diye yanıtladı muhabir. "Gücümüzü boşa harcamamalıyız." Bu arada Neb, akıntıya karşı amansız bir mücadele veriyordu. Eğik bir yönde yüzüyor, hızla aşağı sürükleniyor ama aynı zamanda kıyıya doğru ilerliyordu. Siyah omuzları her vuruşta suyun üzerinde belirip kayboluyordu. Geçiş yarım saatten fazla sürdü. Sonunda kıyıya ulaştı. Başladığı noktanın oldukça uzağına.
Yüksek granit duvarın dibine vardığında kendini salladı, ardından koşmaya başladı. Ve kısa süre sonra, kuzey ucuna doğru uzanan bir kayalığın arkasında gözden kayboldu. Neb'in yoldaşları bu cesur girişimi derin bir kaygıyla izlemişti. O gözden kaybolunca dikkatlerini karşı kıyıya diktiler. Ve güvenlik umutlarını bir nebze olsun ayakta tutmak için kıyıda buldukları birkaç kabuklu deniz ürünü yediler. Berbat bir yemekti. Ama hiç yoktan iyiydi. Karşı kıyı, güneyde son derece keskin bir uçla biten geniş bir körfez oluşturuyordu. Bitki örtüsünden yoksun, çok vahşi bir görünümdeydi. Yüksek granit kayalar kıyıya groteks bir hattı çiziyordu. Ama kuzeye doğru körfez genişliyor. Daha yuvarlak bir kıyı ortaya çıkıyordu. İnce bir burunla son bulan bu kıyı, yaklaşık 8 mil genişliğindeydi. Kıyıdan yarım mil açıkta, devasa bir balina leşini andıran bir adacık yükseliyordu. Yalnızca çeyrek mil genişliğindeydi. Adacığın karşısında, önce siyah taşlarla kaplı kumlu bir plaj uzanıyordu. Gelgit yavaş yavaş çekilirken bu plaj ortaya çıkıyordu. İkinci katmanı ise dik bir granit uçurum oluşturuyordu. En az 300 feet yüksekliğinde, eşitsiz bir kenarla tepede son bulan bir uçurum. 3 mil boyunca böyle devam ediyordu ve sonra aniden, sanki insan eliyle kesilmiş gibi duruyordu. Burnun üzerinde, solda bu düzensiz uçurum uzun yamaçlara dönüşerek toprağa karışıyordu. Üst platoda tek bir ağaç bile görünmüyordu. Cape of Good Hope'un üzerindeki Cape Town gibi düz bir yayla gibiydi. En azından adacıktan böyle görünüyordu. Ama kenarın ötesinde, sağda, yeşil bir şeyler vardı. Karmaşık, büyük bir ağaç kütlesini seçebiliyorlardı. Ve bu yeşillik, gözleri rahatlattı. Uzun süredir granit kayalara bakmaktan yorulan gözler. Son olarak, plato, kuzeybatı yönünde ve en az 7 mil uzakta, güneş ışınlarını yansıtan beyaz bir zirve parlıyordu. Karla kaplı yüksek bir dağ. Bu arazinin ada mı yoksa kıtaya ait bir parça mı olduğuna henüz karar verilemiyordu. Ama yığılmış küllere bakıldığında, hiçbir jeolog bunu volkanik bir köken olarak nitelendirmekten çekinmezdi. Çünkü bu topraklar kesinlikle yeraltı kasılmalarından doğmuştu. Gideon Spilett, Pencroft ve Herbert bu araziyi derin bir dikkatle inceledi. Belki de burada uzun yıllar geçirmek zorunda kalacaklardı. Ya da, belki daha kötüsü, eğer bu bölge gemilerin alışılmış rotasından uzaktaysa, ki büyük ihtimalle öyleydi, hiç ayrılamayabilirlerdi. Peki, diye sordu Herbert, ne dersin Pencroft? Her şeyde olduğu gibi iyi ve kötü var, diye yanıtladı denizci. Göreceğiz, ama şu an gelgit açıkça çekiliyor. 3 saat içinde geçidi deneriz, karşıya geçeriz ve oradan kaptanı bulmaya çalışırız. Pencroft yanılmıyordu. 3 saat sonra, alçak gelgitte, kanalın yatağındaki kum açığa çıktı. Adacık ile kıyı arasında yalnızca dar bir su şeridi kalmıştı. Ve bu şerit kolayca geçilebilirdi. Saat 10 civarında Gideon Spilett ve yoldaşları kıyafetlerini çıkardı. Onları başlarının üzerinde demet halinde tuttular ve 5 feet'ten fazla derin olmayan suya girdiler. Herbert onlar için biraz derin buldu suyu. Ama balık gibi yüzdü ve harika bir şekilde geçti. Üçü de güçlük çekmeden karşı kıyıya ulaştı. Güneş altında hızla kurudular. Kıyafetlerini giydiler. Sonra bir araya gelip oturdu ve bundan sonra ne yapacaklarını konuştular. Bir anda muhabir ayağa kalktı. Denizci ona katılmak üzere aynı yerde bekleyecekti. O ise uçurumu tırmanacaktı. Neb'in birkaç saat önce çıktığı yolu. Endişe adımlarını hızlandırıyordu. Arkadaşından haber almak istiyordu. Kısa sürede uçurumun bir köşesinde kayboldu. Herbert de ona eşlik etmek istedi. "Burada dur oğlum," dedi denizci. "Bir kamp kurmalıyız ve bu kabuklu deniz ürünlerinden daha iyi bir şeyler bulmaya çalışmalıyız. Arkadaşlarımız döndüğünde bir şeyler isteyecek. Herkes için iş var." "Hazırım," diye yanıtladı Herbert. "Güzel," dedi Pencroft. "O zaman düzenli hareket edelim. Yorgunuz, üşüdük, acıktık. Barınağa, ateşe ve yiyeceğe ihtiyacımız var, ormanda odun ve yuvada yumurta olmalı. Sadece bir ev bulmamız gerek." "Pekala," dedi Herbert. "Kayaların arasında bir mağara arayacağım. İçine sığabileceğimiz bir delik bulacağım." "Hadi oğlum." İkisi de sahilin üzerindeki devasa duvarın dibine doğru yürüdü. Ama kuzeye değil, güneye. Pencroft birkaç yüz metre ötede, indikleri yerde dar bir kesik fark etmişti. Oradan bir nehir ya da dere akıyor olabilirdi. Şimdi, bir yanda iyi bir su kaynağının yakınına yerleşmek önemliydi.
Öte yanda ise akıntının J.Y. Rus Harding'i o kıyıya fırlatmış olabileceği ihtimali vardı. Uçurum, söylendiği gibi 300 feet yüksekliğe çıkıyordu. Ama kütlenin tamamı sağlam değildi. Tabanda neredeyse hiç parça dökülmemiş, en küçük bir çatlak bile sunmuyordu. Dikey bir duvardı, sert granit. Dalgalar onu bile aşındıramamıştı. Zirveye doğru sayısız deniz kuşu uçuşuyordu. Özellikle uzun, düz, sivri gagalı ağ ayaklı türler. Gürültülü bir kabile, muhtemelen insanı ilk kez görüyor ve topraklarını savunmaya hazırlanıyorlardı. Pencroft aralarında skuaları ve martıları da fark etti. Açgözlü küçük deniz miyavları, granitin çatlaklarına bolca yuva kurmuşlardı. Bir tek atışta bu sürüden çok sayıda vurulabilirdi. Ama bunun için silah gerekiyordu. Ne Pencroft'un ne de Herbert'ın böyle bir şeyi yoktu. Üstelik martılar ve deniz martıları neredeyse yenilmezdi. Yumurtaları bile iğrenç bir tada sahipti. Ama Herbert biraz daha ilerleyince deniz yosunlarıyla kaplı kayalara rastladı. Birkaç saat sonra, yükselen gelgitle birlikte bunların gizlenecek kayalar olduğunu anladı. Ve bu kayalarda, kaygan yüzeylerinde, aç insanların küçümsemeyeceği bol miktarda çift kabuklu deniz canlısı vardı. "İşte midyeler," diye bağırdı denizci yanına koşarak. "Midye değil," diye yanıtladı Herbert, yumuşakçaları dikkatle inceleyerek. "Bunlar litodomlar. Yemeğe yarar mı?" "Kesinlikle. O zaman biraz litodom yiyelim." Denizci Herbert'e güvenebilirdi. Genç çocuk doğal tarihe büyük bir tutku duyuyordu. Babası onu Boston'daki en iyi profesörlerin derslerine göndererek bu tutkuyu desteklemişti. Ve doğal tarih bilgisi, bu süreçte defalarca işe yaramıştı. Bu sefer de yanılmamıştı. Litodomlar, uzunca kabukları ile kümeler halinde kayalara sıkıca yapışmıştı. Bu tür yumuşakçalar, en sert taşlara bile delik açabiliyordu. Kabuğun her iki ucu yuvarlaktı. Bu özellik, sıradan midyede pek görülmeyen bir şeydi. Pencroft ve Herbert o sırada litodomlardan güzel bir yemek çıkardılar. Onları istiridye gibi yediler. Güçlü, karabiberli bir tatları vardı. Hiçbir sos olmadan da son derece lezzetliydiler. Açlıkları bir süreliğine dindi. Ama susuzlukları dinmiyordu. Aksine, bu baharatlı yumuşakçalardan sonra daha da artmıştı. Taze su bulmak şarttı. Ve böyle engebeli bir bölgede taze suyun eksik olması pek olası değildi. Pencroft ve Herbert bolca litodom topladı, ceplerini ve mendillerini doldurdu. Sonra uçurumun dibine geri döndüler. 200 adım daha ilerlediklerinde, Pencroft'un tahmin ettiği kesime ulaştılar. Ve oradan gerçekten bir su akıntısı geliyordu. Tatlı ya da tuzlu, bunu zaman gösterecekti. Bu noktada duvar sanki güçlü bir yeraltı kuvvetiyle ikiye ayrılmış gibiydi. Tabanı biraz oyulmuştu. Dere yatağının en uzak kısmı oldukça keskin bir açı oluşturuyordu. Su yolu yaklaşık 100 feet genişliğindeydi. Her iki kıyının bankları neredeyse 20 feet yüksekliğindeydi. Nehir güçlenerek iki granit duvarın tam arasından akıyor, ardından aniden dönüyor ve yarım mil ötede sık ağaçların altında gözden kayboluyordu. "İşte su," dedi Pencroft. "İşte odun. Şimdi sadece eve ihtiyacımız var." Nehrin suyu berraktı. Denizci anladı ki alçak gelgitte. Yükselen sellerinin ulaşmadığı zamanlarda bu su tatlıydı. Önemli bir nokta. Herbert bunu not ederken denizci, sığınacak bir boşluk arıyordu. Ama duvar her yerde pürüzsüz, düz ve dikeydi. Ancak su yolunun ağzında, yüksek nehir gelgitinin erişimi üzerinde. Doğanın kendi elleriyle oluşturduğu bir şey vardı. Mağara değil, ama büyük granit kaya yığınları. Bu tür yapılara, bacalar, deniyordu. Pencroft ve Herbert kumlu geçitlerden kayaların arasına girdiler. Işık eksik değildi. Blokların arasındaki açıklıklardan sızıyordu. Ama ışıkla birlikte havada geliyordu. Bir koridor fırtınası gibiydi. Ve rüzgarla birlikte keskin bir soğuk. Yine de denizci, bazı taş ve kum karışımıyla bu açıklıkları kapatılabileceklerini gördü. Geometrik planları bir ve işaretini andırıyordu. Üst ağzı izole etmek gerekiyordu. Güney ve batı rüzgarlarının çok güçlü estiği açıkçası. Ama alt kısmı yaşanabilir hale getirebilirlerdi. "İşte bu," dedi Pencroft. "Eğer Kaptan Harding'i bir daha görebilirsek, bu labirentten harika bir şey yapmasını öğrenecek. Onu göreceğiz, Pencroft," diye bağırdı Herbert. "Ve döndüğünde burada tolere edilebilir bir konut bulmalı. Sol geçitte bir şömine açabilirsek, duman içinde bir delik bırakabilirsek." "Yapabiliriz oğlum," diye yanıtladı denizci. "Ve bu bacalar bize iyi hizmet edecek.
Hadi işe koyulalım, önce yakıt alalım. Bazı dallar bu açıklıkları kapatmak için çok işe yarar. Çünkü içinden şeytan çığlıkları gibi bir rüzgar geçiyor. Bacalardan ayrılıp nehrin sol kıyısına tırmandılar. Akıntı oldukça hızlıydı. Ölü odunlar aşağı sürükleniyordu. Yükselen gelgit ve bu artık hissediliyordu. Onları geri itmeye başlamıştı. Denizci bu gelgit hareketlerini ağır nesnelerin taşınması için kullanmayı planlıyordu. Çeyrek saat yürüdükten sonra nehrin sola döndüğü açıya vardılar. O noktadan itibaren yol muhteşem bir ormanın içinden geçiyordu. Bu ağaçlar, ileri mevsime rağmen hala yeşilliğini koruyordu. Çünkü iğne yapraklı familyaya aittiler. Kuzey iklimlerinden tropikler arasında her yerde yaşayan türlerden. Genç doğa bilimcisi özellikle didaraları fark etti. Himalaya bölgesinde çok bulunan, etraflarına en hoş kokuyu yayan ağaçlar. Bu güzel ağaçların arasında şeffaf şemsiye dallarıyla geniş yayılan köknar kümeleri yükseliyordu. Uzun ot arasında Pencroft ayaklarının altında kuru dalların çıtırdadığını hissediyordu. Adeta havai fişekler gibi. "Peki oğlum," dedi Herbert'e, "bu ağaçların adını bilmesem de. Yakan odun, diyelim onlara. Ve zaten istediğimiz tam da bu." "Hemen başlayalım," diye yanıtladı Herbert. Ve hemen işe koyuldu. Koleksiyon kolayca oluşturuldu. Ağaçlara tırmanmaya bile gerek yoktu. Çünkü ayaklarının dibinde devasa miktarda ölü odun yatıyordu. Ama taşıma aracı yoktu. Odun çok kuruydu ve hızla yanacaktı. O yüzden önemli miktarda taşımak gerekiyordu. İki adamın sırtı buna yetmezdi. "Bir yolu olmalı," dedi denizci. "Her şeyin bir yolu var. Araba ya da tekne olsaydı kolaydı." "Ama nehir var," dedi Herbert. "Evet," diye yanıtladı Pencroft. "Nehir bizim için bir yol olacak. Sal boşuna icat edilmemiş. Ama şu an yanlış yöne akıyor," dedi Herbert. "Gelgit yükseliyor. Alçak gelgiti bekleriz ve sonra yakıtımızı bacalara taşımak için ona güveniriz. Hadi sal yapalım." Denizci, Herbert'i de yanına alarak nehre yöneldi. İkisi de güçlerine orantılı birer yük odun taşıdı. Kıyıda ayrıca çimenlerin arasında bol miktarda ölü dal buldular. Pencroft hemen salı yapmaya girişti. Kıyıda akıntıyı kıran küçük bir körfez vardı. Denizci ve çocuk, ellerindeki iyi boyutlarda odun parçalarını kuru sarmaşıklarla birbirine bağladı. Böylece bir sal oluştu. Üzerine topladıkları her şeyi yığdılar. En az 20 adamın yükünü taşıyabilecek bir sal. 1 saat içinde iş bitmişti. Sal kıyıda bekliyordu. Gelgit'in dönüşünü bekliyordu. Hala birkaç saatleri vardı. Ve Pencroft ile Herbert, üst platoyu keşfetmeye karar verdi. Çevredeki araziyi daha geniş bir perspektiften görmek için. Nehrin oluşturduğu açılışın tam 200 feet gerisinde duvar alçalıyordu. Hafif bir yamaçla ormanın kenarında son buluyordu. Doğal bir merdiveniydi bu. Herbert ve denizci tırmandı. Kaslarının gücüyle birkaç dakika içinde zirveye ulaştılar ve nehir ağzının üzerindeki noktaya geçtiler. İlk bakışları okyanusa gitti. Ama uzun sürmedi. Çünkü orada, kuzey kıyısında, o korkunç geçeyi hatırlatan her şey duruyordu. J.Y. Rus Harding'in kaybolduğu yer. Balondan geriye bir şey kalmış olsaydı, bir tutunma noktası olsaydı. Ama hiçbir şey yoktu. Deniz sadece uçsuz bucaksız bir su çölüydü. Kıyı da ıssızdı. Ne muhabir ne de NEB görünüyordu. Ama o saatte ikisi de zaten çok uzaklarda olmalıydı. "Bir şey bana söylüyor," diye bağırdı Herbert. "Kaptan Harding gibi enerjik bir adam kendini boğulmaya bırakmaz. Bir kıyıya ulaşmış olmalı. Öyle düşünmüyor musun Pencroft?" Denizci üzgünce başını salladı. İçten içe J.Y. Rus Harding'i bir daha göreceğine inanmıyordu. Ama Herbert'e bir nebze umut bırakmak istiyordu. "Şüphesiz," dedi. "Mühendisimiz başkasının dayanamayacağı bir sıkıntıdan kurtulacak biridir." Bu arada kıyıyı dikkatle incelediler. Aşağıda, nehrin ağzının sağında, kırıcı hatlarıyla sınırlı kumlu bir kıyı uzanıyordu. Kayalar dalgada dinlenen amfibiler gibi görünüyordu. Resifin ötesinde deniz güneş ışınlarında parıldıyordu. Güneyde keskin bir nokta ufukta son buluyordu. Arazinin o yönde ne kadar uzandığı, hangi yönde döndüğü belli değildi. Kuzey ucunda ise kıyı hatları geniş bir virajda uzağa devam ediyordu. Orada kıyı alçak, düz, uçurumsuz. Büyük gelgit kumlarına sahipti. Sonra batıya döndüler. Dikkatlerini önce uzakta 6 ya da 7 mil ötede yükselen karla kaplı dağa çekti. Kıyıdan yaklaşık 2 mil içeride geniş orman kütleleri yayılıyordu. Herdem yeşil ağaçların oluşturduğu büyük yeşil lekeler.
Ormanın kenarından kıyıya kadar düzensiz ağaç gruplarıyla bezenmiş bir ova uzanıyordu. Solda küçük nehrin suları açıklıklarda parıldıyor, dağa doğru kıvrıla kıvrıla gidiyordu. Sanki sıçramış gibi. Denizcinin sal bıraktığı noktada nehir iki granit duvarın arasından geçmeye başlıyordu. Sol kıyıda duvar açık ve dik kalırken, sağ kıyıda yavaş yavaş alçalıyordu. Büyük kenarlar izole kayalara, kayalar taşlara, taşlar çakıla dönüşüyor. Uç noktaya kadar uzanıyordu. "Bir adada mıyız?" diye mırıldandı denizci. "Her neyse, yeterince büyük görünüyor," diye yanıtladı çocuk. "Ada, ne kadar büyük olursa olsun, yine de ada," dedi Pencroft. Bu önemli soruya henüz cevap verilemiyordu. Daha kapsamlı bir araştırma gerekirdi. Karayla ilgili olarak, ada ya da kıta, verimli görünüyordu. Görünüşü hoştu, üretimleri çeşitliydi. "Bu tatmin edici," dedi Pencroft. "Talihsizliğimize rağmen bunun için şükretmeliyiz." "Tanrı'ya şükürler olsun," diye yanıtladı Herbert. Dindar kalbi, her şeyin yaratıcısına minnettarlıkla doluydu. Pencroft ve Herbert bu araziyi bir süre daha incelediler. Aceleyle yapılan bu gözlemden fazlasını çıkarmak güçtü. Gelecek onları bekliyordu. Sonra granit platformun güney tepesini takip ederek geri döndüler. En çeşitli şekillerde uzun, keskin kayalarla çevrili bir yoldan. Taşların deliklerinde yüzlerce kuş yaşıyordu. Herbert, kayaların üzerinden atlarken bu kanatlı yaratıklardan oluşan büyük bir sürüyü ürküttü. "Ah!" diye bağırdı. "Bunlar ne martı ne de deniz martısı." "O zaman ne bunlar?" diye sordu Pencroft. "Biri bunların güvercin olduğunu söyler." "Aynen öyle. Ama bunlar vahşi ya da kaya güvercinleri. Tanıyorum onları. Kanadında beyaz kuyruğun yanındaki çift siyah banttan. Ve arduvaz renkli tüylerinden. Ama eğer kaya güvercini yemeye değerse, yumurtaları mükemmel olmalı. Yakında kaç tane kaldıklarını göreceğiz yuvalarını. Yumurtadan çıkmalarına izin vermeyeceğiz tabii," diye neşeyle yanıtladı Pencroft. "Tabii ki bir kuş biçiminde değillerse, omlet daha iyi." "Ama omleti nerede yapacaksın?" diye sordu Herbert. "Şapkanda mı?" "Peki," diye güldü denizci. "Bunun için yeterince büyücü değilim. Yumurta kabuğuna razı olacağız oğlum. Ve ben de buna en sert şekilde karar verdim." Pencroft ve Herbert granitteki oyukları dikkatle inceledi. Ve bazı kovuklarda gerçekten yumurta buldular. Birkaç düzine. Denizci mendilinin içine koydu. Ve gelgit dolunca, ikisi nehrin ağzına indi. Oraya vardıklarında akım çoktan değişmişti. Şimdi, taşıyacakları odunu ağzına götürmek için bu dalgadan yararlanmak gerekiyordu. Pencroft salın akıntıda rehbersiz gitmesine izin vermek niyetinde değildi. Ama kendisi binip yönlendirmek de istemiyordu. Bir denizci hiçbir zaman çaresiz değildir. Hele ip ya da kablo meselesinde. Pencroft hızla birkaç kulaç uzunluğunda, kuru sarmaşıklardan yapılmış bir kordon ördü. Bu sebze kablosunu salın arka kısmına bağladı ve kordonu elinde tuttu. Herbert ise uzun bir çubukla salı akıntıdan iterek yönlendirdi. Büyük bir başarıydı bu. Devasa odun yükü akıntıyla aşağı süzüldü. Kıyı düzdü. Salın karaya oturma tehlikesi yoktu. Ve saat 2'den önce sal nehrin ağzına, bacalardan birkaç adım uzağa yanaştı.